Bugün dünya tarihinin en büyük gizemlerinden birini, insanlığın en derin korkularını ve umutlarını bir araya getiren bir komple teorisini inceleyeceğiz. Bu teori sadece politik ve askeri planları değil, aynı zamanda kadim inançları, kehanetleri ve dini öğretileri de içine alıyor. Bahsedeceğimiz konu Mesih'in dönüşü ve kıyamet senaryoları üzerine kurulu olan insanlık tarihinin en eski ve en güçlü anlatılarından biri. Son günler ve bugünlere doğru gizli güçler tarafından atılan büyük adımlar. Mesih'in dönüşü, kutsal kitaplarda yer alan en önemli kehanetlerinden biridir. İncil'e göre Mesih bir gün tekrar dünyaya dönecek ve Tanrı'nın krallığını kuracaktır. Bu olay insanlık için bir umut ışığıdır. Ancak derin bir korkuyu da beraberinde getirir. Kıyameti. Peki bu büyük dönüşü hızlandırmak isteyenler varsa ya da bu dönüşü engellemek için çalışan gizli güçler, komplo teorisyenlerine göre dünya üzerinde bazı liderler, örgütler ve karanlık güçler bu kehaneti ya hızlandırmak ya da durdurmak için harekete geçmiş durumdalar. İlk olarak bu teorinin arkasındaki temel motivasyonlarından birini ele alalım. Dünyayı kontrol altına almak. Gizli güçlerin büyük dinlerin kehanetlerini kullanarak halkları manipüle etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Mesih'in dönüşüyle birlikte büyük bir dönüşüm yaşanacak ve bu dönüşüm dünya üzerindeki güç dengelerini tamamen değiştirecek. Ancak bu kehanetin olması için belirli bir dizi olayın meydana gelmesine bağlıdır. Bu olayların bazıları doğal afetler, savaşlar ve büyük toplumsal kargaşalardır. İddialara göre dünya liderleri ve gizli örgütler bu kehaneti kendi çıkarlarına uygun hale getirmek için planlar yapıyor. Mesela Orta Doğu'daki savaşlar sadece bölgesel hakimiyet mücadelesi değil, aynı zamanda kehanetlerin gerçekleşmesi için bilinçli olarak yaratılan bir kaos ortamı olabilir mi? Bu savaşlar İsa'nın dönüşünü hızlandırmak veya engellemek için tasarlanmış birer plan mı? Bu sorular teorinin temel taşlarını oluşturuyor. Komplo teorisyenleri özellikle ABD ve İsrail'in bu büyük plana dahil olduğunu iddia ediyorlar. Bazı teorilere göre İsrail'in politikaları Mesih'in dönüşünü hızlandırmak için tasarlanmış. Kudüs'ün başkent ilan edilmesi ve bölgedeki diğer dini hassasiyetler bu kehaneti tetiklemek için atılan adımlar olarak görülüyor. Ancak bu teori burada bitmiyor. Bazılarına göre dünyanın farklı noktalarında meydana gelen doğal felaketler, büyük depremler ve iklim değişiklikleri de bu kehanetin bir parçası. Bu felaketler insanlığı korku ve kaosa sürükleyerek Mesih'in dönüşü için gerekli şartlar oluşturuluyor. Özellikle son yıllarda artan doğal afetlerin bu gizli planın bir parçası olup olmadığı sorgulayanlar var. Bu felaketler insanoğlunun kıyamete doğru adım adım yaklaştığının bir göstergesi mi? Öte yandan bazı komple teorisyenleri kıyametin yaklaşmasını engellemek isteyen başka bir güçten bahsediyor. Bu güç teknolojiyi ve bilimi kullanarak insanlığı doğal felaketlerden korumaya çalışıyor. Ancak bu koruma çabaları aslında kıyamete geciktirerek Mesih'in dönüşünü engelleme amacı taşıyor olabilir mi? Bu sorunun cevabı teorinin karanlık ve gizemli yanını da daha derinleştiriyor. Bir diğer dikkat çekici nokta ise dünya üzerindeki büyük dini liderlerin bu süreçte oynadığı roldür. Papa'nın küresel barış çağrıları, Müslüman liderlerin birlik ve beraberlik mesajları bu büyük planın bir parçası olabilir mi? Yoksa bu liderler gerçekten insanlığı kurtarmak için mi çalışıyor? Bu noktada dini liderlerin ve organizasyonların bu komple teorisinin neresinde durduğunu sorgulamak önem kazanıyor. Şimdi bu teoriyi daha da derinleştiren bir başka iddiaya geçelim. Gizli örgütler. Bu örgütler yüzlerce yıldır dünya üzerinde büyük bir gizlilik içinde faaliyet gösteriyor. Masonlar ve diğer gizli topluluklar dünya liderleri üzerinde etkilerini sürdürerek Mesih'in dönüşünü kontrol altına almaya çalışıyor olabilirler mi? Bu örgütlerin gerçek amaçları ne? Kendi çıkarlarını korumak için insanlığı nasıl manipüle ediyorlar? Tüm bu sorular komplo teorisyenlerin kafasında dönüp duruyor. Ancak kesin olan bir şey var. Bu tür teoriler
insanların korkularını ve inançlarını derinleştiriyor. Onları daha da şüpheci hale getiriyor. Peki bu teorilere inanmalı mıyız? Yoksa bu sadece birer korku hikayesi mi? Cevap ne olursa olsun bu tür teoriler insanlığın en karanlık korkularını ve en büyük umutlarını bir araya getirerek büyük bir gizem yaratıyor. Mesih'in dönüşü ve kıyamet senaryoları dünya üzerinde en çok tartışılan ve üzerinde spekülasyon yapılan konulardan biri. Bu teorilerin gerçek mi yoksa sadece birer efsane mi olduğunu söylemek çok zor. Ancak kesin olan bir şey var. Bu konular insanlığın bilinmeyen olan merakını, korkusunu ve inancını körüklemeye devam edecek. Dünya üzerindeki bu büyük sırrı birlikte keşfetmeye devam edelim. Eğer bu videodaki bilgiler sizi düşündürüyorsa, merak uyandırdıysa ya da tüylerinizi diken diken ettiyse düşüncelerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin fikirleriniz bu gizemi çözmemize yardımcı olabilir. Yeni videolardan haberdar olmak ve bu tür sırları keşfetmeye devam etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Çünkü bu yolculuk burada bitmiyor. Bu büyük sırrın parçası olun ve unutmayın, kıyamet belki de sandığınızdan daha yakındır.